Firavun, kendisinin tanrı olduğunu iddia eden bir hükümdardı. Dolayısıyla bunu kanıtlamak için de bir sürü yol deniyordu. Bunlardan biri de Nil Nehri'ni karşısına akıtmak üzerinedir. Hazreti Musa, "Benim Rabbim Nil Nehri ile Mısır'a hayat verir." der. Firavunsa, "Ben istersem o Nil Nehri'ni durdurur ve tersine çeviririm." iddiasında bulunur. Hazreti Musa, "Hadi yap." deyince Firavun Musa'dan süre ister ve ertesi gün Nil kenarında buluşmak üzere ayrılırlar. Hazreti Musa, Allah'ın tebliğ emrini yerine getirmenin huzuruyla evine gider, ibadetlerini yapar ve gece boyu istirahate çekilir. Firavunsa sabaha kadar uyumaz ve Allah'a Nil'in sahibi olduğu için dua eder. "Ey Musa'nın Rabbi yüce Allah'ım, yarın beni Musa'nın önünde mahcup etme. Ben de biliyorum ilah olmadığımı. Elbette ki Nil'i yaradan sensin. Senden Musa'nın karşısında yardım istiyorum." diyerek sabaha kadar yalvarıp yakarır. Ertesi gün sözleştikleri yerde halk kalabalığının önünde bir araya gelirler ve o da ne? Firavun'un emriyle önce Nil Nehri'nin akışı durur, sonrasında ise ters şekilde akmaya başlar. Bunun üzerine Hazreti Musa, "Ya Rabbi, ben senin söylemediğin bir şeyi söylemedim. Neden böyle irade buyurdun?" diye sual eder. Hazreti Musa şaşkınlık içinde olup biteni izlerken Cebrail aleyhisselam gelir ve "Ey Musa, kalbin Allah'tan şüpheye düşmesin. İşin aslı, Firavun sabaha kadar Allah'a yalvardı, Allah da onun duasını kabul etti. Şimdi tekrar emretse suyu durduramaz. Senin söylediğin doğruydu ama sen uyurken o dua etti." der. Musa olayı anlamıştır. Hazreti Musa, Firavun'a suya tekrar emretmesini söyler. Firavun tekrar emredince su durmaz. Tersine de akmaya devam eder. Sonrasında ise Hazreti Musa suyu hem durdurur hem de tersine akıtır. Bunu defalarca da yapar. Alemlerin Rabbi olan Allah, kendisine en azgın şekilde düşman olanların da Rabbi, yaratıcısıdır. Mümin suresinde, "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim." buyurur. Kural çok açık. Hem fiili hem kalbi dua olmadan, geceleri sabaha kadar çalışmadan, uykusuz kalmadan, istemeden, dua etmeden başaramazsınız.